Merhaba koçlar, Mayıs ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Çeyrek odasınız efendim. Koç burcu için çok dinamik ve dönüştürücü etkiler taşıyor Mayıs ayı. Hem kişisel hem de toplumsal düzeyde büyük değişimlere yol açabilecek birkaç önemli astrolojik etki söz konusu. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Mayıs ayına Mars-Plüton karşıtlığıyla giriyoruz. Bu karşıtlık Koç burcunun yaratıcı enerjisini ve bireysel kimliğini toplumsal hedeflerle, grup dinamikleriyle dengelemeye çalışırken güçlü bir gerilim yaratabilir. 5. evdeki Mars kendini ifade etme ve yaratma arzusunu ön plana çıkarırken 11. evdeki Plüton toplumsal gruplarda veya arkadaş çevrenizdeki gücün yeniden şekillendiğini gösteriyor. Özellikle toplumsal ilişkilere yönelik büyük dönüşümler yaşanabilir. Bu dönemde bireysel arzularınız ile grup çıkarları arasındaki dengeyi sağlamaya çalışmalısınız. Yine Ay'a, Satürn ve Kuzey Ay düğümünün Balık burcunda kavuşumuyla başlıyoruz. Bu kavuşum Koç burcunun bilinçaltı ve içsel gelişimi üzerine güçlü etkiler yapacak. 12. evdeki Satürn ve Kuzey Ay düğümü eski kalıpları bırakıp ruhsal ve içsel dönüşüm geçirme zamanının geldiğini gösteriyor. Kendinizle yüzleşmek, korkularla yüzleşmek ve kişisel engelleri aşmak için önemli bir dönemdesiniz. Derin bir içsel yenilenme süreci de başlatabilir. 3 Mayıs'ta Koç burcunda Venüs ve Neptün kavuşumu olacak. Bu kavuşum Koç burcunun kişisel imajını, ilişkilerini ve sevgi anlayışını dönüştürebilir. Bu dönemde hayal gücünüz, aşk hayatınızda ve ilişkilerinizde güçlü bir rol oynayabilir. Hayal kırıklıkları ve beklentiler arasındaki dengeyi bulmak önemli olacaktır. Kendisini idealize etme eğiliminde olabilirsiniz. Ancak gerçekçi olmaya çalışmalısınız. 7 Mayıs'ta da Merkür ve Kiron kavuşumu olacak Koç burcunda. Koç burcunun 1. evinde oluşan bu kavuşum iletişimde iyileşme ve kendini ifade etme fırsatı sunar. Bu dönemde eski yaralarınızı konuşarak veya açıkça ifade ederek iyileştirme sürecine girebilirsiniz. Kendi kimliğinizle ilgili derin duygusal iyileşmeler yaşanabilir, başkalarının da fayda sağlayabilirsiniz. 12 Mayıs'ta Akrep burcunda bir dolunayımız var. Bu konuyla ilgili ayrı bir video yapacağım. Akrep dolunayı Koç burcunun 8. evinde aydınlatıyor ve duygusal dönüşüm, paylaşım ve ortaklıkları ön plana çıkarıyor. Bu dolunay başkalarıyla olan finansal ve duygusal bağlarınızı dönüştürmek için fırsatlar sunuyor. Gizli kalmış duygular, sırlar veya tabular açığa çıkabilir. İlişkilerde güçlü duygusal deneyimler yaşanabilir. 17 Mayıs'ta Güneş ve Uranüs Boğa burcunda kavuşacaklar. Bu kavuşum Koç burcunun maddi ve değer anlayışını tamamen değiştirebilir. Uranüs beklenmedik finansal fırsatlar veya değerlerinizde ani değişiklikler getirebilir. Bu dönemde mal varlıklarınız veya gelir kaynaklarınızda sıra dışı gelişmeler yaşanabilir. Özellikle kişisel güvenliğiniz ve değerleriniz konusunda radikal bir bakış açısına sahip olabilirsiniz. 24 Mayıs'ta Merkür ve Uranüs bu sefer kavuşacaklar Boğa burcunda. Koç burcunun 2. evindeki Merkür ve Uranüs kavuşumu iletişimde ani aydınlanmalar, finansal konularda beklenmedik fikir değişiklikleri getirebilir. Bu dönemde para, gelirler veya harcamalarla ilgili yenilikçi düşünceler geliştirebilir ve alışılmadık yollarla maddi güvenliğinizi sağlamaya yönelik fırsatlar keşfedebilirsiniz. 25 Mayıs'ta Satürn Koç burcuna geçiş yapıyor. Yine bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Satürn'ün Koç burcunun 1. evine geçişi kişisel sorumluluklarınızı daha ciddi bir şekilde ele almanızı gerektirecek. Kimliğinizde ciddi bir olgunlaşma süreci başlatıyor. Artık daha sabırlı ve disiplinli bir şekilde hedeflerinize odaklanmanız gerekecek. Bu geçiş Koç burcunun kişisel büyüme ve olgunlaşma yolculuğunun başlangıcını simgeliyor. 27 Mayıs'ta İkizler burcunda bir yeni ayımız var.
İkizler Burcu'ndaki yeni ay Koç burcunun 3. evine aydınlatıyor ve düşünsel faaliyetlerde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. İletişim, eğitim ve seyahatlerle ilgili yeni fırsatlar doğabilir. Merkür ve Uranüs'ün destekleyici açıları ani fikir değişiklikleri ve yenilikçi projeler için uygun bir zaman yaratıyor. İletişimde yaratıcılığınızın arttığı bir dönemde olacaksınız. 28 Mayıs'ta Jüpiter ve Ay kavuşuyor İkizler Burcu'nda. Jüpiter ve Ay'ın kavuşumu Koç burcunun 3. evinde meydana gelirken kişisel inançlarınız, idealleriniz ve iletişim gücünüzü derinleştiriyor. Bu dönemde kendinizi daha fazla ifade etme ve çevrenizde daha güçlü bağlar kurma fırsatınız olabilir. Yeni bir düşünsel perspektif kazanabilir. Sosyal çevrenizde önemli değişiklikler yaşayabilirsiniz. 31 Mayıs'ta ise Satürn'ün Koç burcuna geçişiyle Jüpiter arasında bir kare açı oluşacak. Jüpiter de İkizler Burcu'nun son derecelerinde ve bu oldukça uzun süre sürecek bir açı. Satürn ve Jüpiter arasındaki bu kare açı kişisel sorumluluklarınızla iletişim ve toplumsal etkileşim arasındaki dengeyi bulmanız gerektiğini gösteriyor. Bu açı büyümek, genişlemek ve bazı zorluklar ve engeller de getirebilir. Ancak bu süreç uzun vadede daha sağlam temeller atmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca bu açı kaza açısıdır da hem gaza hem de frene aynı anda basmak gibi bir enerjidir. Kazalardan kaçının. Özellikle 1. ve 3. evinizde gerçekleştiği için iletişim kazaları, trafik kazaları, beden sağlığınız önemli olacaktır. Çünkü Temmuz'a kadar süren bir açı bu. Özetle Mayıs ayı Koç burcu için yenilenme, kişisel sorumluluk ve içsel dönüşüm dönemi olacak. İletişim, kişisel ifade ve değerler konusunda köklü değişiklikler yaşanabilir. Toplumsal bağlar ve finansal durumlarda beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. İçsel hem dışsal dünyada büyük değişimlere hazır olun. Mutlu bir ay geçirmenizi dilerim. Merhaba aslanlar, Mayıs ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Çek odasınız efendim. Mayıs ayı Aslan Burcu için büyük değişimler ve dönüşümlerle dolu bir süreç olacak. Özellikle kariyer, ilişkiler, finans ve kişisel gelişim alanlarında önemli olaylar yaşanabilir. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ederim. Mayıs ayına Mars-Plüto karşıtlığıyla giriyoruz maalesef ve bu çok güçlü bir enerji. Mars 1. evinizde ve cesaretinizi, girişimciliğinizi arttırırken kendinizi ön planda hissetmek, harekete geçmek isteyebilirsiniz. Ancak 7. evdeki Plüton ilişkilerinizde güç mücadeleleri ve çatışmalara işaret ediyor. Bu Nisan ayının son haftasında başlayan bir enerji ve Mayıs ayının 5'ine kadar devam edecek. Partnerinizle veya ortaklıklarınızla gerginlikler yaşayabilirsiniz. Dengeyi korumak önemli olacak. Aksi takdirde karşılıklı manipülasyonlar, kıskançlıklar ortaya çıkabilir. Yine Mayıs ayına Satürn ve Kuzey Ay düğümünün kavuşumuyla giriyoruz. Yine bu Nisan ayının son haftasında oluşan bir enerji ve Mayıs ayının başlangıcında da devam ediyor. Bu kavuşum maddi ve manevi kaynaklarınızı derinlemesine sorgulamanıza neden olabilir. Ortak finansal yatırımlar, miras, sigorta, kredi gibi bu konularda bir dönüm noktası olabilir. Aynı zamanda psikolojik olarak bir dönüşüm sürecine de girebilirsiniz. Bu dönemde sezgilerinizi dinleyin ve içsel gücünüzü keşfetmeye odaklanın. Bu konuyla ilgili daha detaylı bir video yaptım. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. Ve nihayet 3 Mayıs'ta Venüs ve Neptün kavuşumu olacak Koç burcunda. Neptün de artık Koç'a geçti. Mayıs ayının başında ilham verici ve romantik bir enerji sizi saracak. Venüs ve Neptün'ün 9. evde birleşmesi ruhsal gelişiminizi destekleyecek. Felsefi, dini ve spiritüel konulara ilgi duyabilirsiniz. Uzak yerlere seyahat etmek veya eğitimle ilgili
yeni kararlar almak mümkün olacaktır. Ancak Neptün'ün etkisi gerçekleri görmenizi zorlaştırabilir. Fazla hayalperest olmaktan kaçının ve büyük kararlar almadan önce detayları iyice inceleyin. Bu konuyla ilgili de daha detaylı bir video hazırlayacağım. 7 Mayıs'ta Merkür ve Kiron kavuşumu yaşanacak Koç burcunda. Eğer akademik kariyer yapıyorsanız veya bir konuda kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu süreç geçmişteki bazı engelleri aşmanızı sağlayabilir. Aynı zamanda uzak akrabalar, yurt dışı bağlantıları veya hukuki konular gündeme gelebilir. Eskiden sizi zorlayan bir konuda şifalanma sürecine girebilirsiniz. 12 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda bir dolunayımız var. Yine bu dolunayla da ilgili detaylı bir video hazırlıyor olacağım. Onu da dinlersiniz. Bu dolunay aile içindeki konuların netleşmesine sebep olabilir. Ev değişikliği, taşınma, aile üyeleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Duygusal olarak geçmişte yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Eğer taşınma veya ev alımı satımı gibi bir planlarınız varsa bu dolunay sürecinde sonuçlanabilir. Ancak güçlü duygular da tetiklenebilir. Bu yüzden sakin kalmaya lütfen özen gösterin. Ve Boğa burcunda 17 Mayıs'ta Uranüs ve Güneş kavuşumu yaşanacak. Bu dönem kariyerinizde sürpriz değişimlere neden olabilir. Beklenmedik bir terfi, iş değişikliği veya farklı bir kariyer yolu açılabilir. Eğer uzun zamandır aynı işte çalışıyorsanız aniden radikal bir karar alarak yön değiştirebilirsiniz. Çalışmıyorsanız çalışmaya başlayabilirsiniz. Çalışıyorsanız bırakabilirsiniz. Uranüs etkili olduğu için otorite figürleriyle patron, yönetici ilişkilerde değişimler de olabilir. Yöneticileriniz değişebilir. Esnek kalmak ve ani fırsatlara açık olmak önemli olacak. Dengede kalmaya çalışın lütfen. Yine Boğa burcunda Merkür ve Uranüs kavuşumu yaşanacak 24 Mayıs'ta. Bu kavuşum da kariyerle ilgili sürpriz haberleri beraberinde getirebilir. Aniden bir teklif alabilir veya yeni bir projeye dahil olabilirsiniz. Çok değişik fikirler de aklınıza gelebilir. Fikirleriniz çok yaratıcı olacaktır. Ancak çabuk karar vermeden önce detayları iyice değerlendirin. Ve Satürn 25 Mayıs'ta Koç burcuna geçecek. Bu konuyla ilgili detaylı bir video hazırladım. Onu da yayınlayacağım. Ve Koç burcundan geçişi uzun vadeli hedefleriniz ve inanç sistemleriniz üzerinde ciddi bir yapılandırma sürecini başlatacaktır. Eğitim, hukuk, yurt dışı konularında büyük sorumluluklar alabilirsiniz. Eğer akademik bir alanda ilerliyorsanız disiplinli bir çalışma dönemi başladığında gösterir. Seyahat planlarınız varsa bazı kısıtlamalarla da karşılaşabilirsiniz bu dönemde. 27 Mayıs'ta da İkizler Burcu'nda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay sosyal hayatınızı yenileyebilir. 11. evinizi aydınlatacak bu yeni ay. Yeni insanlarla tanışabilir, yeni arkadaş gruplarına katılabilir veya geleceğe dair yeni projeler yapabilirsiniz. Eğer geleceğe yönelik projeleriniz varsa bu süreçte harekete geçmek için harika bir zaman olacaktır. İşbirlikleri, grup projeleri açısından son derece verimli bir dönem olabilir. 28 Mayıs'ta Jüpiter ve Ay kavuşacak İkizler Burcu'nda. Bu kavuşum sosyal bağlantılarınızı güçlendirecek ve size yeni fırsatlar sunacaktır. Arkadaş çevrenizden destek görebilir, önemli işbirlikleri geliştirebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışarak gelecekte size fayda sağlayacak ilişkiler de kurabilirsiniz. Ve Mayıs ayını Satürn-Jüpiter kare açısıyla kapatıyoruz. Biliyorsunuz Satürn Koç burcunun ilk derecelerinde, Jüpiter de İkizler Burcu'nun son derecelerinde ve kare açısı oluşmaya başlıyor Mayıs ayı sonu itibariyle ve bu açı Temmuz ayına kadar devam edecek. Maalesef kaza açısıdır bu. Dikkatli olmakta fayda var. Hem gaza hem de frene aynı anda basmak gibi bir enerji yaratır maalesef. Bu açı uzun vadeli planlarınız ile toplumsal bağlantılarınız arasında bir çatışma yaratabilir. Geleceğe dair planlarınızda
Bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Hayalleriniz ile gerçekler arasında bir denge kurmanız gerekecektir. Mayıs ayı Aslan burçları için kariyer ve iş hayatında büyük fırsatlar ve ani gelişmeler getirecek. Yeni arkadaşlıklar, destekleyici işbirlikleri gündemde olacak. Önemli yurt dışı eğitim veya akademik konularla ilgili önemli dersler, fırsatlar ve sorumluluklar devrede olacak. Yalnız ilişkilerdeki güç mücadelelerine dikkat edin. Mars ve Plüton karşıtlığı Mayıs ayının başında ikili ilişkilerde çatışmalara yol açabilir. Akrep dolunayı aile içi meseleleri gündeme getirebilir. Uranüs etkisiyle aniden gelişen olaylar karşısında esnek olun. Ancak sabırsızca harekette etmeyin. İyice değerlendirin. Sonuç olarak 2025 Aslan Burcu için hareketli, dönüşümsel bir dönem olacak. Kendinizi ifade etmek, kariyerinizde değişim yapmak ve sosyal hayatınızı güçlendirmek için önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ancak ikili ilişkiler ve aile konularında dengeli olmaya özen göstermelisiniz. Mutlu bir ay geçirmenizi dilerim. Merhaba yaylar, Mayıs ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Çek odasınız efendim. Mayıs ayı yay burçları için önemli farkındalıklar, ilişkilerde dönüşümler ve kariyerle ilgili yeni gelişmeler getirecek. Özellikle iş, özel hayat dengesi, aşk hayatı ve sağlık konuları ön plana çıkıyor. Bu ay boyunca hem bireysel olarak içsel dönüşümler yaşayabilir hem de sosyal hayatınızda büyük değişimlere tanık olabilirsiniz. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Mars ve Plüton karşıtlığıyla giriyoruz Mayıs ayına. Bu Nisan ayının son haftalarında ortaya çıkan bir enerji Mayıs ayının ilk haftasına da etki ediyor. Sert bir açıyla giriş yapıyoruz. Mars'ın 9. evinizde, Plüton'un 3. evinizde olması eğitim, yolculuklar, hukuki konular ve iletişim alanlarında bazı zorluklar yaşanabileceğini, manipülasyonların ve güç savaşlarının olabileceğini gösteriyor. Yurt dışı bağlantılı işler, akademik süreçler veya uzun vadeli planlarınızda beklenmedik engellerle karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda yakın çevrenizle olan ilişkilerde gerginlikler de olabilir. Düşünmeden konuşmaktan kaçınmalı. Özellikle iş ve eğitim alanlarında aceleci kararlar vermemelisiniz. Mayıs ayına yine Satürn Kuzey Ay düğümü kavuşumunun enerjisiyle giriyoruz. Nisan ayının son günlerinde bu kavuşumu yapmıştı Satürn ve Kuzey Ay düğümü Balık burcuna. Bu da aile hayatınızda ve yaşadığınız yerle ilgili bazı önemli değişimler getirebilir. Taşınma, evle yapılan büyük bir değişiklik ya da aile büyükleriyle ilgili sorumluluklar ön plana çıkabilir. Aynı zamanda geçmişle ilgili konularla yüzleşme zamanında olabilir. Duygusal anlamda bir iç hesaplaşma yaşayabilir, köklerinizi sorgulayabilirsiniz. 3 Mayıs'ta Venüs ve Neptün kavuşumu yaşanacak. Koç burcunda 5. evinizde. Bu konuyla ilgili daha detaylı bir video hazırlayacağım. Onu da izleyebilirsiniz. Bu kavuşum aşk hayatınızı hareketlendirebilir. Romantik ilişkilerde duygusal ve hayalperest bir dönem başlatıyor. Sanatsal veya yaratıcı işlerle uğraşıyorsanız ilhamınız artabilir. Ancak Venüs ve Neptün kavuşumu zaman zaman kafa karışıklığı da, yanılsamalara da neden olabilir. Aşkta fazla idealist davranmak, gerçekliğe var olmayan bir tablo çizmek ilerleyen günlerde hayal kırıklığına da neden olabilir. Gerçekçi kalın lütfen. 7 Mayıs'ta Merkür-Kiron kavuşumu yaşanacak Koç burcunda. Bu kavuşum geçmiş aşkla ilgili konuların gündeme gelmesine neden olabilir. Eski bir ilişkiyle ilgili çözülmemiş meseleler açığa çıkabilir ya da kendinizi ifade etmek konusunda daha cesur olabilirsiniz. Aynı zamanda hobilerinizle ilgili yeni bir bakış açısı geliştirebilir, sanatsal veya sportif bir alanda şifalanabilirsiniz. 12 Mayıs'ta Akrep burcunda bir dolunayımız var. Bu dolunay yay burçları için içsel bir hesaplaşma,
bilinçaltı temizliği anlamına geliyor. 12. evinizi aydınlatacak bu dolunay. Gizli düşmanlarınızı da net olarak görebileceğiniz bir alan burası. Geçmişte yaşadığınız bazı olaylar su yüzüne çıkabilir. Bu dönemde ruhsal anlamda biraz zorlanabilirsiniz. Ancak aynı zamanda kendinizi yeniden keşfetme ve farkındalık kazanma fırsatlarına da sahip olacaksınız. Meditasyon, terapi veya içsel çalışmalar yapmak için uygun bir zaman dilimi. 17 Mayıs'ta Güneş ve Uranüs Boğa burcunda kavuşacak. Bu kavuşum iş hayatınız ve günlük rutinlerinizle ilgili ani değişimlere işaret ediyor. İş yerinde beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Çalışma düzeniniz değişebilir. Eğer sağlığınıza yeterince dikkat etmiyorsanız bu dönemde bazı sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Özellikle stres yönetimine önem vermeli, sağlıklı bir yaşam düzenine geçiş yapmalısınız. 24 Mayıs'ta Uranüs Merkür'le kavuşum yapacak Boğa burcunda. Bu kavuşum iş yerinde veya günlük hayatınızda sürpriz haberler alabileceğinizi gösteriyor. Teknolojik gelişmeler, çalışma sisteminizle ilgili yenilikler gündeme gelebilir. İş görüşmeleri, projeler veya çalışma arkadaşlarınızla olan iletişimde hızlı kararlar almanız gerekebilir. Ve 25 Mayıs'ta Satürn Koç burcuna geçecek. Bu Satürn Koç seyrine ilişkin ayrı bir video yapacağım. Onu da izlersiniz. Satürn'ün 5. eve geçişi aşk hayatınızla ciddiyet ve sorumluluk gerektiren bir dönemi başlatacak. Eğer bir ilişkiniz varsa bu süreç ilişkinizin geleceği hakkında ciddi düşüncelere dalmanıza neden olabilir. Çocuk sahibi olmayı düşünen yay burçları için bu dönem önemli gelişmeler yaşanabilir. Aynı zamanda hobilerinizle ilgili daha disiplinli olmamız gerekebilir. Satürn diyor ki yay burçlarına evlen. 27 Mayıs'ta İkizler Burcu'nda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay ilişkiler alanında büyük değişimleri beraberinde getirecek. 7. evinizi aydınlatacak. Bekar yay burçları için yeni bir ilişki başlayabilir. Mevcut ilişkilerde ise yeni bir sayfa açma veya birlikte geleceğe dair kararlar alma zamanı olabilir. Yine burada yay burçlarına evlen diyor sanki. İş ortaklıkları, anlaşmalar ve sözleşmeler açısından da oldukça önemli bir süreç olacak. Bu yeni ay ile ilgili ayrı bir videoda hazırlayacağım. 28 Mayıs'ta Jüpiter ve Ay kavuşumu var. İkizler Burcu'nda. Bu kavuşum 7. evinizde olacak ve ilişkiler açısından son derece şanslı bir dönemi işaret ediyor. Eğer partnerinizle daha uyumlu olabilir. Eğer bir partneriniz yoksa yeni bir partner karşınıza çıkabilir. İlişkilerinizde daha fazla büyüme ve gelişme fırsatı yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda iş ortaklıkları açısından da olumlu bir etki yaratabilir. Mayıs ayını Satürn-Jüpiter karesiyle kapatıyoruz. Malum Satürn Koç burcuna geçti. Jüpiter de İkizler Burcu'nun son derecelerinde ve artık aralarında bir kare açı oluşmaya başladı. Maalesef sakarlıklar, kazalar açısı bu. Dikkatli olmak gerekiyor. Aynı anda hem gaza hem frene basar gibi bir enerji yaratacak. Bu açı, kare açı aşk hayatınız ve ilişkilerinizle ilgili bazı zorlukların yaşanabileceğini gösteriyor. Eğer ilişkinizde bazı sorunlar varsa bu dönemde yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Aynı zamanda iş ortaklıklarıyla ilgili de bazı engeller oluşabilir. Bu açı Temmuz ayına kadar devam edecek. O nedenle dikkatli olun. Özellikle 5. ev ve 7. ev vurgulandığı için ilişkilerle ilgili bazı sorunlar yaşanabilir. Özet olarak Mayıs 2025 yay burçları için ilişkilerde yeni başlangıçlar getirecek. Aşk ve yaratıcılık konularında romantik ve şifalanma dönemi de olabilir. Kariyer ve iş hayatında da önemli gelişmeler olacak. Uranüs'ün etkisiyle beklenmedik değişimler, sürpriz haberler olabilir. Neye dikkat etmelisiniz bu Mayıs ayında? İş ve özel hayat dengesine, özellikle Güneş-Uranüs kavuşumu buna parmak basıyor. İş hayatınızda beklenmedik değişikliklere neden olabilir.
Aile konularında sorumluluklar artabilir. Bu konuların dengelenmesi gerekebilir. İletişimde dikkatli olmak gerekiyor. Mars-Plüton karşıtlığı nedeniyle aceleci konuşmalardan kaçınmalısınız. Ve sonuç olarak Mayıs ayı yay burçları için büyük değişimler, ilişkilerde yeni başlangıçlar ve iş hayatında önemli gelişmeler getiren bir ay olacak. Sabırlı olun, fırsatları değerlendirin ve sezgilerinize güvenin. Mutlu bir ay geçirmeniz dileğiyle.